Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5 dakikada hazırlayıp fırına süreceğiniz harika bir pasta tarifi vereceğim. Ve tarife başlıyorum. İlk olarak çırpma kabına 3 adet büyük boy yumurta beyazını ekledim. 1 çimdik tuz atıyorum. Ve karıştırmaya başladım. 1 su bardağından biraz eksik 120 gram şeker kullanacağım. Fakat şekerin yarıdan biraz fazlasını yumurta beyazları için kullanacağım. Bardağın dibinde bıraktığım kadarını da yumurta sarıları için ayırıyorum. İyice köpük köpük olana kadar çırpın lütfen. Bu kadar yeterli. Şimdi diğer çırpma kabımı aldım ve yumurta sarılarını ekliyorum. Kalan şekerimi ekliyorum. Ve bir pakette vanilya ekliyorum. Eğer yumurtalarınız küçük boysa 4 adet yumurta kullanmanızı öneriyorum. Yumurta sarılarını da güzelce bu kıvama gelene kadar çırptım. Yumurta sarısının üzerine 325 gram süzme yoğurt ekliyorum. Yani 1,5-2 su bardağına yakın yoğurt kullandım. Yoğurdu da güzelce karıştırıyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. Klasik çay bardaklarından bir parmak eksik irmik ekliyorum. İrmiği de ekledikten sonra yine güzelce karıştırıyorum. Çayın, kahvenin yanına yapabileceğiniz çok hafif ve lezzetli bir tatlı tarifi. Bu kadar çırpmam yeterli. Şimdi kaşıkla etrafını toparlıyorum. Küçük bir hatırlatma. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve ayrıca yandaki bildirim tuşunu aktifleştirin. Köpük haline getirdiğim yumurta beyazını 3 parça halinde ekleyip tek yönlü videoda gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Ayrıca tarifi deneyenler bana alt köşede çıkacak olan Instagram adresinden resimleri gönderebilirler. Dediğim gibi yumurta beyazını tek yönlü karıştıra karıştıra 3 parça halinde güzelce yediriyorum. Son yumurta beyazını da ekledim ve iyice karıştırdım. Tam da bu şekilde olacak. Ve şimdi 1 adet limon kabuğu rendesi ekleyeceğim. Limonu güzelce rendeledim. Çok güzel bir limon tadı verecek. Limon kabuğunu da yine güzelce karıştırıyorum. ...18 santimlik kelepçeli kalıp kullanacağım. Her yerini yağlı kağıtla kapladım. Hazırlamış olduğum pasta hamurunu kalıbımın içerisine döküyorum. Kaşıkla her yerini eşit bir şekilde düzelteceğim. Pastanın üzerini düzelttim ve tezgaha bu şekilde 4-5 kere vuruyorum. 170 derece önceden ısıttığım fırında tam olarak 30-35 dakika içerisinde pişiyor. Ve pastam soğuduktan sonra servis tabağına alacağım şimdi. Kenarlarındaki yağlı kağıdı da çıkardım. Servis tabağıma alıyorum. Unsuz
yağsız, çok hafif, lezzetli bir pasta tarifi. Mutlaka deneyin ve bana yazın lütfen. Üzerini pudra şekeriyle süslüyorum. Siz üzerine süsleme malzemesi olarak istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Üzeri için çikolata da yakışır bence. Çikolatalı ganaj yapabilirsiniz. Ve pastayı dilimleyerek sizlere göstereceğim. İşte en sevdiğim an. Mükemmel bir final. Gerçekten şahane görünüyor. Şimdi servis tabağına koydum. Ve sizler için lezzetine de bakacağım. Tadına bakıyorum. Kıvamı, her şeyi gayet güzel olmuş. Farklı bir tarif arayanlar için gerçekten alternatif, güzel bir lezzet. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.